Gel. Köyün sokaklarında dolaşıyoruz arkadaşlar. Biraz eğimli bir köy. Bahçe kapılarının üzerine asılmış portakal ve limonlar görüyorum. Bunlar ne anlama geliyor bilmiyorum. Belki bahçenin ne çeşit olduğunu belirtiyor, bilemiyorum. Yukarı doğru çıkıyorum. Biraz önce hanımefendinin anlattığı kaya ve onun yanında mağara varmış. Onu bulmaya gidiyorum. Bakalım olabilecek miyiz? Etrafı da göstereyim. Şöyle. Çok fazla yaşayan insan yok zannedersem. Neyse, şarjıma dağılmadan ben kayaya gelince çekim yapayım arkadaşlar. Arkadaşlar güzel evler de var. Şöyle hava yapan ufaklıklar da var. Biraz önce sordum. Mağaranın bulunduğu kaya. Şu kaya mı acaba? Evet. Evet, şu olabilir arkadaşlar. Kaya dedikleri bir mağara burası olabilir. Mağara dedikleri başka bir yer. Yani diğerleri farklı anladı belki. Şu kaya olabilir. Orada mağarada saklanmışlar. Sonra şu dağa tırmanıp diğer tarafa geçmişler. Şöyle devam ediyor. Güney Kıbrıs'ta da sınır olduğu için çok yakınlarda sınır da olabilir. Şimdi fark etmeden sınırda geçmek istemiyorum ben. Buralarda durayım. Şurası sınır. Evet, belki sınır, belki bilmiyorum. Köyün arka tarafını gösterelim. Aşağı köy diye bir evlerin çoğu terk edilmiş. Gördüğünüz gibi. Yani eskiden kalan evler. Daha önce burada Rumlarla birlikte yaşıyorlarmış ama daha sonra onlar burayı terk edip gitmişler. Evet, aşağı tarafa gelince tekrar kamerayı açarım. Ecevit'in çok Mehmet borçlarını göstermiş. Her tarafta Ecevit Caddesi görüyorum. Kediler burada çok uysal ya. Köyün sokakları dolaşmaya devam edelim arkadaşlar. İlginç bulduklarını da göstereyim. İnsanları göstermeden tabi. Bazıları rahatsız olabiliyorlar. Mandalina ağaçlarıyla tam tipik Akdeniz evi şu. Köyün aşağı kısmına doğru gidiyorum. Genel Kıbrıs manzarasının biraz farklı arkadaşlar. Dağlar arasında bir vadi bir köy. Güzel bir köy. Yol nereden gidiyor bilmiyorum. Evet, orası sınırmış arkadaşlar. Galiba sınırındayız. Yunanistan sınırındayız. Şuradan kurumuş otlar var. Bayağı uzun uzun otlar. Köyde değişik yerlerde çeşme gördüm. Ama çeşmeler ya kurumuş ya da kapatılmış. Bilemiyorum. Görebildiğim kadarıyla eski evlerin çoğunda
kerpiç kullanılmış. Yenilerde muhtemelen tuğla ya da betonarme evler. Sürekli yokuş çıkıyorum. Köyün aşağı tarafı olması gerekiyordu ama yine yukarı çıkıyor gibiyim. Bir yerden dönüş var mı bilmiyorum. BMW yanına gidiyoruz. Evler tam müstakil evler. Arkadaşlar gerçekten güzel. Yoruldum. Bir ev kalıntısı. Gördüğünüz üzere kerpiç. Çektin. Çekiyorum. Merhaba deyin isterseniz. Bu YouTube. Merhaba. Sonra videoda şey yapacağım. Tabii. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yaptın? İşte kaçtık evimizden. He. Gittik yukarı Ballıköy'e. Annemin yanına. 11 sene göçmen kaldık. Anladım. Sonra 74 harekatı çıktı. Rumlar tekrar saldırdı. Ballıköy'ün girişinde yeni ev yaptım. İçine giremedim. Rumlar tekrar ateş açtı. Bana evimi tekrar yıktılar. Anladım. Birkaç kere eviniz yıkıldı yani. Yıkıldı. Tam bunu öğretmen bize. Kavur ev. Geldim Anladım. bu Rum'un evine yerleştim. Bu eve de puan vererek aldım. Gavur her zaman gider gelir görür evini. Anladım. Çekeceğim resim der bana. Evet çek derim kendine. Çeker alır gider. Gelmezler. Ne zaman da puan verdik dedik artık Rum gelmedi. Anladım. Bir puan sistemiyle yani yerleştiniz siz. Herkes belli puan alıyor. Evet, Puana göre evlere yerleşiyorlar. Karşılık. Anladım. Ha. Çok Zor be. felaket. Biz o dağları yukarı tuttuk. O dağlarda, yükseklerde bizim bağlarımız vardı. Tekrar o dağlardan dik aşağı yangın bombası atardı. Rumlar o ateşlerin içinden geçerdik. Endik. Şemsi hamamlarına ki madeni çıkarırlar. Öyle yüksek bir yer vardı ki inemezdik. Bu evin boyunda oturduk ve kendimizi oradan aşağı göğüverdik. Anladım. Zor zamanlarmış. He. He, kurtulduk. Tekrar Hanımefendi biraz duygusallaştı. gelip aldılar bizi. O şemsi hamamlarının yanından götürdüler. Okullara koydular. Gecesi kaldık okulların içinde. Tekrar ertesi günü baktık ki asker çıktı yüksek bir tepeye, beyaz bir çarşaf sallar, bizi teslim ettiler. Hemen Rumlar geldi. Tüfeklerini atarak biz ne söylersek siz de onu söyleyeceksiniz dedi bize Lefke'nin başkanları. Bize Enosis'i çağırttılar canımızı kurtarmak için. Tekrar Rumlar bize dedi ki herkes evine gidebilir. Erkekleri topladılar. Erkeklerden
Gidecek mi dedik, hayır dediler. Biz de gitmeyiz Anladım. dedik. Kocamın nerede olduğunu bilmezdim. Oğlumun nerede olduğunu bilmezdim o an. Anladım. Sabah oldu. Tekrar yığdılar bizi, Lefke'nin yollarına sıraladılar. Evlere dağındık. Ertesi günü tekrar erkekleri topladılar. Alıp Rumlar gitti. Baktık ki Türk askeri çıktı. Rumlar da o zaman kaçan kaçana oldu. O kadar korktular ki evlerini, eşyalarını hep bırakıp kaçtılar. Anladım. Bir daha Benim, yaşamazsınız umarım bu tür şeyler. benim beyimin olduğu tepede Rumlar saldırı verdi. Eşinizi o sırada mı kaybettiniz? Rumlarla Türkler karışık oldu. Gece tanımadılar birbirlerini. O Anladım. an. Ondan sonra Rumlar nereye yürüdüyse ateş yaktı. Ki biz buraya çıktık diye. Ateş yaktı derken yangın mı çıkarttılar? Yok, ateş yaktılar ki belirttiler yerlerini, nereye çıktılar. Anladım. Tekrar bize çağırdılar. Başkanlar ki evden çıkacaksınız da Rumlar geliyor dediler. Dedik tamam. Kahvelerin yanına gittiğimiz zaman arkama dönüp baktığımda beyimin beklediği tepede, şimdi gözleri o Deratsuy tepesinde, o kadar bir ateş vardı. Çığlık attı bu o an ki askerlerimiz yandı diye. Anladım. 63'te 74'te sürekli bir baskı vardı üzerinizde yani. Çok. Uçaklar geldiği zaman Rumları bombalasın bilirdin. Rumlar ne yaptı? Türk bayrağını çektiler. Hı. Sonra uçak ne zaman da yollandı, Brenilen kendine ateş açtı. Anladım. Onu pusuya düşürdüler, yakaladılar ve işkence ederek öldürdüler. Şeyleri yapıyorlar. İşkence, kanını çektiler, tırnaklarını çektiler kendine canlı. Burayla yapıyorlar. Hanımefendi duygusallaştı galiba. Biraz ağlamak istedi, ağlasın. Ahmet Yenser. Tamam, memnun oldum. O bir de öğretmen işte hasta oldu. Öyle mi? Ne yer ne içer. Anladım. Bu yollar öyle. Maraz etme. Hepimiz gidecek. Bir Doğru. Doğru. çocuk yok senin. Var benim. Bir tane. 2 tane. Tamam. Teşekkür ederim. Getirdin hanımı da. Hanım gitti. O şeydeyken Antalya'ya döndü. Ben geldim çünkü ev küçük. 1+1. Birinde oğlan kalıyor. Birinde ben Harikadan kalıyorum. gelen bahçeler, aydınlıklar, evler. Hep bunlar gavurlarındı. Öyle mi? Ha. Yani hazır öldüsüne kurtulduk. Türkiye gelmeseydi Anladım. tanklar geldi güzel yurttan bir kurşun atmadı gavur kaçtı gitti. Anladım. Yoksa halimiz Arap'tı diyorsun. Bu şeyi öldürdülerdi. Türkiye'den geldiydi. Kim? Türkiye'den geldi. Anıtı var. Cengiz Topel mi? Cengiz Topel. Heh, anladım. Şeye düştü de Uçak mı? uçaktan uçaktan da gavur Türkçe bildik. Geldiler Allah Fenda gözlerine oydular. İşkence tığı. Anladım. Siz o zamanlar hatırlıyorsunuz galiba. Kaç yaşındaydınız o zaman? Çocuğuyduk. Çocuktunuz. Ha. He. Anladım. Anneniz hatırlıyordur belki. O hatırlar. Siz hatırlıyor musunuz? Anlatır mısınız siz? Yukarıda bir hanımefendiye sordum. O bir yeri gelik dedi. söyledi. Oğlumu Gavur saldırdığı zaman bize 74'te biz
O Aletli Dağı'na çıktık. Asker bekler yukarıdan. Evet. Canımızı kurtardık. Arkamızdan bize kurşun sıkarlardı. Oo. Da çıktık yukarı. Lek- Sağ ayağımızı atardık. Çıkalım, sol ayağımız kayardı. Öyle bir Bir yer o. çakıllı yerdir ki tutunacak hiçbir dal yoktu. Çıktık yukarı, sabahlara kadar bekledik. Anladım. Sabah olunca tekrar oradan yukarı, o yüksek dağları görür mü? Yukarıda bizim Çekim yaptım, barlarımız hı hı. vardı. Yukarıda çektim, bir tane kaya varmış galiba. Onun orada bir mağara varmış. Mağaraya gizlendik dediler. Siz de aynısını mı yaptınız? Ya attı bana. Birlikte. 13 yaşlı asker olanlar beni çekti, beni dürbüne gavur. Hazır vursun beni. 16 yaşındaydı Ahmet. 13. 13 yaşındaymış. Ya. Veçi yolladı beni. Kodum testini koyma. Çıkayım gavur attı bana. Dürbün yakındı. Dürbünüydü. Gavura çekti beni yakına. Sağlamın başının arkasına da korkudan kustum da. Anladım. Ha. Ya. Geçmiş olsun. Umarım bir daha yaşanmaz o dönemler. Bitti artık korkarlar. Bu iş gitti. Ama çok komandoydu. Hem onlardan da gavur. Ha, anladım. Ayağı koptu. Mehmetçiğin Allah'ına çağırdı gavur. Korkarlar. Öyle. Türk askerine çok korkarlar. Evet. Ne oldu? Kim rahat? Doğru. Doğru. Geceden 3'te 4'te git, Allah'ın kulu yok kimse. Hiç kimse yok. Nerede? Ne zaman? Kahveye giderim 3.30-4'te, asker geçir basar. Baslar giderim. Okula basarlar. Ya. Anladım. Ha, 1974'den bahsediyorsun. Yok şimdi. Şimdi mi? Ha. Gece. Gece kahveye gittiğinde kimse olmuyor mu? Sabahta da giderim, sabah olur. Ocaklar çalar. Ha, anladım. Organcı vardı. Ha, anladım. Açar. Sonra bizi açar taksicilerin yanında. Allah'ın kulu yok Allah. Anladım. Asker çıkar yemeği aletliye. Yemeği çıkarır. Hamdaletli. Yol var. Evet, yol gittim. Oradan yürüyerek geliyorum zaten. Çekim yapa. Onlar da İngiliz askeriydi. İki tane gördüm, evet, o mezar taşı. Ama 1955'ler galiba, daha eski. Birinci Dünya Savaşı. 63'te değildi mi? İngiliz'e. 55-60 gibi, tam bilmiyorum. Çektim de hatırlamıyorum. Kodlar bize de İngiliz'i bastı. Oldu. Tamam, teşekkür ederim. Onlar istemezler, onlar da gavurdu. Ondan sanat okulunda kaçtılar. Kampetlerde yatırlar. Bütün gece bir içerlerdi. Çok içerler. Anladım. Onlar kaçtı. Şimdi bu Arjantinler geldi. Arjantinler mi? Bunlar Arjantin ki bunda sağlar bizi. Arjantin nerede ya? Burada Arjantin mi var? Dışarıdan asker. İngiliz asker. Ha, anladım. Çok içer onlar da bir an. Çok Anladım. severler. Yerleri soğuktur. Anladım. Nerede onlar ki? Onda kamp var. Daha önceki yeni Lefkoşa. Ha, Lefkoşa'da, anladım. Yok burası da gemi konar. Gemi konağında askerler mi var onların? Kamp var. Arjantin'de kalın içinde. Ha, anladım. O Danimarka'ya kaçtılar. Çok içerlerdi onlar. Anladım. Kaplara verdi. Sabaha içerler ayaküstü. Anladım. Bir ay su içmezler onlar. Bizim gibi Tamam. değil. Doğru, çok içerler. Bir ay çok içerler. Tamam. Christmas olduydu. Hı hı. Kışta denize girerlerdi. Ha, biz giremeyiz. Soğuk bizim için. Soğuk. Onlar için değil. Çoktan gittim. Evet. Şimdi gidemem artık. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Kıbrıs, Lefke'ye bağlı Bağlıköy, Ekkoköy diye de geçiyor. Oraya Eski geldik. ismi Ambeligo. Evet. Hanımefendi hemen onlara konuk oldu bugün. Anlatmak istiyor. Siz köyü biraz tanıtır mısınız?
İşte yani ben 84'ten beri buradayım. Ha, sizin de bayağı olmuş. Evet 84'ten beri ben Hanımefendi siz? Ben evet, doğdu doğalı. doğdu doğalı Ha, siz de burada. burada doğdunuz, Evet anladım. Rumlarla beraber oturmuşlar. İşte böyle bir hani Karışıktı sonra mı bu şey? karışıklık olunca Kaçtılar sonra onlar diyorlar. kaçmış. Ha, kaçtılar. Acık konuş Necla abla. İşte aslında çok iyi geçiniyorlarmış da ama Ha, ne bu olduysa, ha. bir örgüt bunları şey yapınca insanlar kaçmış. Anladım. Ama çok çekmiş insanlar. Anlatırlar Kaçtık bazen. gittik Lefke'ye dağdan. Çıktık o taşı da çek. Onda büyük bir taş var. Ha, bu yola gidince tabii evler öyle yukarıdadır. Ha burası deponun arkasında bir Ya. büyük taş var. İçi de mahraydı. Nerede? Şu anda gösterebilir miyim? Buradan görünmez. Görünür Görünmez mü? bunlar. Görünmez. Ha, sonra o zaman bakarım. Ha, sonra bakarsın Yukarı sağda. bakın da görün. Tamam. Yukarı O- doğru çıkarken. Evet, evet Tamam. sağda. Arkadaşlar bulabilirsem orayı da çekip Evet. göstereyim. O taşın arkasından ne yaptınız? Lefke'ye mi gittiniz? Dağ. Evet. Buradan dağa çıkmış. Mahraydı Dağa o. çıkmış. O mahradı. Ha, o mağaraymış orası. Taşın mağara. orası mağara. Mahra girdik onun altına. Kimisi çıktı şeye. Gavurlar at. Ondan bizimkiler hep siperlerde. Düştü siperler. Anladım. Yanlayak. Küçük Hüseyin mi küçük bebekti? Hasan'ıdı. Hasan. Üçüncü çocuğu. Anladım. 1,5 yaşında. 74 yılları. Evet. Çok uzun sürmedi galiba. Ha? Çok uzun sürmedi değil mi? Çok. Ha gittik ondan dağlardan. Çok Irak'tan bağlardan, yukarıdan bağlardan. Yani yukarıdan. saklanarak Lefke'ye kadar gittiniz. Gittik Lefke'ye. O da düştü. Şimdi dedi bunlar gider Lefke'ye dedik yavrum ama şimdi Lefke düşecek dedi. Bunlar da gidecek dedi. Lefke'ye gidince düştü Lefke'de. Afet Halam anlattı. Gavurlar kuyuyu burada mı açtı, Lefke'de mi açtı? Lefke'de açtı sanat okuluna. He, sanat okulunun içine değil mi? Sanat okulunun içinde. Havlusunda şiro diyorlar. Rumlar şiro der. Kepçe açmış bunlar büyük bir çukur. Tam bu insanları sipere almışlar. Hani kaçmayın diri diri gömecekler. Tam o anda Ecevit çıkartma yapmış. Bırakmışlar olduğu gibi onları Kaçtılar tepeye kayınvalidesi. git. Onlar da kaçtılar. Onlar da kaçmış. Anladım. Bu zavallara kurtulmuşlar. Yoksa Ecevit çıkartma hep yapınca çukura kurtulmuş. gömecek Bu bizim yüzden canım. rahmetli Ecevit burası için çok Evet, önemli. çok önemli. Evet. Çok severler. Evet. Köy ilk yaşlı Arkadaşlar gelenler, evet. hanımefendinin evindeki Ha, evet, fotoğraflar çok evet. eski fotoğraflar. İzin verdi göstereceğim. Oradan çekiver bak. Yeni rahmetlik oldu Halil abi de. Hanımefendinin Burası- ailesi hayatta mı burası yoksa girebilir mi? girebilir miyim eve? Evet. Şuraya kadar girebilirsin. Tamam. Hı, şuraya kadar girebilirsin. Burası Rumların yaptığın değil mi? Ama içerisi bu biz yaptık. Ha, bunu sen yaptın şu anda. Yolu kaybedeceğim galiba da. Bir ev sahibine sordum. Şuradan Akdeniz görünüyor arkadaşlar. Görüyor musunuz bilmiyorum tepede. Ev sahibi sanırım İngilizdi. Türkçe sordum. İngilizce konuşursan cevap veririm dedi. Ben de yolu kaybettim galiba. Aşağı tarafa nasıl giderim dedim. Yolu anlattı. Şimdi galiba geldiğim taraftan geri gidiyorum. Çünkü başka yol yok galiba. Beyefendi sanırım 80 yaşlarında. Münzevi hayatı seçmiş olabilir. Genelde ihtiyarlar. Badem ağaçları da var burada Marmaris'teki gibi. İnsanların çoğu yaşlı olduğu için genç nüfus çok fazla görmedim. Belki onlar çalışmak için büyük şehirlere gidip dönüyor olabilirler ama gördüğüm insanların çoğu yaşlı. Dolayısıyla bahçeler bazıları bakımsız. Türkiye'de olduğu gibi. Burada da maalesef aynı sorun devam ediyor. Çiftçi bir arkadaşımıza rast geldik. Merhaba demek istiyor o da. Tamam. Köyün aşağı kısmına gidemedim arkadaşlar. Aşağı kısmını yukarıdan gösteriyorum.
Ben de aynı zamanda aşağı doğru iniyorum. Tabii kamerayı aç kapa yaptığım için biraz şey yapıyor. Ne derler? Azaldı şarjım. Artık şarjımız bitene kadar çekmeye devam edeyim. Köyün meydanı, yani caminin olduğu kısım. Daha önce de bahsettiğim gibi arkadaşlar, çeşmeler şöyle. Bu da 58'de yapılmış. Hepsinin markası Er. Marka mı denir yani bilmiyorum, adı Er. Askerler yapmış olabilir, bilemiyorum. Onun için Er demiş olabilirler. Şöyle. Terk edilmiş bir ev zannedersem. Evet, kilitli. Çiçeklerden her yerden görüyorum. Çok güzel bunlar ya. Bu mevsimde açıyor galiba. Köyün eski adı da Ambeliköy'müş. Şurada yazıyor. Gelirken otostopla geldim arkadaşlar. Oo, kaçtı ya. Akva'da varmış. Belki onunla dönerim. Bunlar toplu taşımada kullanılan minibüsler arkadaşlar. Eğer gidiyorsa ben de gideyim. Gideyim diyorum. Gördüğünüz gibi kerpiç ve taş kullanılarak yapılmış yapılar. Cami de burada. Diğer kısımlar, köyün aşağı kısımları. Sınır köyü olduğu için arkadaşlar şey de var. Askeriye de var. Manzara çok güzel. Köye buradan gidiliyor. Yol üstünde de evler var. Ama en tepesi o. Biraz önce çekim yaptığımız yerde. Aynı zamanda sınır olduğu için askeriye de var. Evet, köyün çıkışına geldik. Yukarı bağlı köydü. Şimdi aşağı kısmına gidiyoruz. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Buraya kadar izleyip beğendiyseniz lütfen abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Çok her tarafın çöp atılmış. Plastik şişeler, bira şişeleri, sigara, enerji içecekleri. Bilemiyorum. Bu doğaya yazık değil mi ya? Arkadaşlar inşaat yapılıyor. İnşaatta çalışan arkadaşlar. Ev inşaatı da şu. Yenilenen bir evmiş.